BİLYAY Vakfı, Ruh ve Madde ve BİLYAY Yayıncılık olarak bu akşam bizim için çok özel bir akşam. Bu arada ekranları başındaki dostlarımız, onlar da hoş geldiler. Martin'le bizim tanışmamız 6-7 ay öncesine dayanıyor ama sonradan fark ettik ki tanışıklığımız aslında ilgilendiğimiz konular, yolculuğumuz, araştırdığımız konular çok ortakmış. Kendisi ondan bahsedecek. Bir ara Reşat Güner'le ben Ken Wilber'ın peşine çok düşmüştük. Kendisinin videolarını çok izlemiştik. İntegral teorik kavramı, insanlığın gelişim aşamaları derken bu yüzyılın zaten en iyi, önemli düşünürlerinden kabul ediliyor ama çok fazla ülkemizde tanınmıyordu. İntegral yaklaşımlar çok bizim ruhsal konularımızla da çok bağlantılı. Sonra Martin'le tanıştığımda onun kitabını ya da onun işte Ken Wilber'la tanışmış olduğunu, beraber resimlerini görünce ben daha da heyecanlandım. Hatta kendisini konuk ettik. Böyle bayağı sohbet üstüne sohbet, çok derin konulara daldık. Martin'in kitabı olduğunu ve oradaki çalışmalarını hem Ken Wilber'dan etkileşimlerini, esinlenmelerini hem aynı zamanda Eckhart Tolle'le yapmış olduğu çalışmaları ve bütün her şeyi harmanlayarak çok güzel kitaplar yazmış. Tabii onları acaba basar mısınız, yani Türkçe'ye de kazandıralım mı deyince bu gerçekten vakıf olarak bizi daha da çok heyecanlandırdı. Çok sevdiğimiz, takip ettiğimiz ve bizim varlığın gelişim aşamalarında insanlığın geldiği ve gittiği ve o spiritüel tekamülünde geçirmiş olduğu aşamalar ve bu aşamalara göre de kurmuş olduğu ilişkiler var. Ve bizim baktığımız zaman en çok tekamülümüzü sağlayan, gelişimimizi sağlayan da bu hayat içerisinde hem partner olarak yaşadığımız, eş olarak yaşadığımız ilişkiler, hem anne baba ilişkileri, aynı zamanda iş yerinde yaşadığımız ilişkiler ve bu ilişki dinamikleri içerisinde yaşadığımız duygular bizi alıp bir yerden bir yere götürüyor. Ve hayat içerisinde de yani çok önemli olarak da en yaralı olduğumuz taraflarda cinselliğimiz. Bu anlamda baktığımızda her ikisine bambaşka bir bakış açısından bakan, yani piyasalardaki o kadın erkek ilişkileri vesaire değil de bir bilinç yaklaşımı açısından bakan, bilinçlilik ve aşkınlık açısından bakan bir kitap olduğunu görünce tabii onu hemen basmak istedik ve bugün de yazarımızla beraber size kavuşturuyoruz. Martin çalışmalarından bahsedecek. O Türkiye'yi çok sevdi. Burada kalmak için, çalışmalar yapmak için çok güzel uğraşıyor. Genç arkadaşlarla beraber çalışıyor. Biz de o da kendi yolculuğunu anlatacak. Hepimiz sonuçta bir yolculukla geldik, bir yere gidiyoruz ve bu süreç içerisinde de paylaşımlarımızla birbirimize yol göstermeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu kitabın size, özellikle de bizi takip eden arkadaşlar olarak bizim seviyemizde spiritüellikle ilgilenen, kendini arayan ve varlığını bilme olarak yoluna takip eden insanlara çok anlam vereceğini düşünüyorum. Sözü ben Martin'e vereceğim. Şöyle bir planladık bu akşamı. Bir yarım saat o size hem yolculuğu anlatacak, hem kitabı anlatacak, hem oradan birkaç ilişkilerle ilgili bir takım izlenimlerini anlatacak. Ondan sonra sizin sorularınızı alacağız. Daha sonra da imzalara geçeceğiz. Hoş geldiniz, keyif verdiniz. Bu akşam keyifli bir akşam olsun. Ekran bakışındaki arkadaşlarımıza da tekrar aynı dileklerimizi sunuyoruz. Bu arada arkadaşlarımız canlı yayından da sorularını iletebilirler. Biz de onları not edeceğiz ve de sorular kısmında da canlı yayın sorularını da burada Martin'e soruyor olacağız. Peki, hoş geldiniz tekrar ve keyifli dinlemeler diliyorum. Thank you, Tülin. Teşekkürler Tülin.
Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Bir, iki, 20. This is about all my Turkish, so I apologize for not learning more. Daha fazla Türkçe öğrenmediğim için özür dilerim. Bu benim tüm Türkçemdi. Az önce duyduğunuz. Thank you, Selin, for translating. And Khan just arrived. He works also with me, so they've been all involved with BİLYAY to finish this book. And thank you, Tülin, and all your people who worked so hard to. Selin, ben, Kaan aynı zamanda grubumuzun bir parçası. Aynı zamanda Tülin bizim hepimize bu kitabı bitirmemiz için yardım etti ve çok sıkı çalıştı. And thank you to all of you for coming tonight. Ve hepinize bu akşam geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Your interest. So, I don't know if some of you wrote a book, but it's a very lonely task. Bilmiyorum aranızda kitap yazan var mı ama bu bayağı yalnız bir görev. And so for the years that it took me to write the big book, I was always dreaming and looking forward to moments like this. Büyük Beyaz kitabımı yazarken her zaman bunun gibi büyük anları hakkında yani hayalini kuruyordum böyle büyük anların. To finally see some live human beings in front of me and not just the computer screen. Ve nihayet bir bilgisayar ekranı değil, etten vücut bulmuş insanlar görmek canlı kanlı beni çok mutlu etti. So I feel very happy right now. Şu anda çok mutlu hissediyorum. And I wanted to make this all about you, about your questions and about your experiences. Bu olayı aslında sizin deneyimleriniz ve sizin sorularınız üzerinden yapmak istedim. But Tülin asked me to tell a little bit how I came to write this book. Ama Tülin biraz da bu kitabını yazmaya nereden başladığım hakkında size bahsetmemi söyledi bana. And what fascinates me to be in Turkey is that I meet so many people whose life story and relationship story resembles a little bit my story. Türkiye'de beni çok etkileyen bir şey oldu. Çok fazla benim ilişki hikayeme benzeyen hikayesi olan insanlarla tanıştım. And maybe that's why I enjoy so much to be here in Turkey now for almost a year. Belki bu yüzden Türkiye'de olmayı bu kadar seviyorum. Şimdi neredeyse bir yıl oldu. Because like probably most of you, I grew up in a very traditional family. Çünkü büyük ihtimalle çoğunuz gibi çok geleneksel bir ailede büyüdüm. Where my father was the breadwinner, made all the money. Babamın eve ekmek getiren kişinin modeli olduğu. And my mother took care of the children, was a homemaker. Annemin de evi yapan kişi, çocuklarla ilgilenen kişi olduğu. Who grew up in a family like that? Böyle bir ailede büyüyen kim oldu? Elini kaldırabilir mi? Yeah, most of you, right? Çoğunuz değil mi? See? If I would ask the same question in America, some people would start to cry because they did not grow up in a family. Eğer Amerika'da aynı soruyu sorsaydım, insanlar büyük ihtimalle ağlamaya başlardı çünkü bu türden bir ailede büyümemişlerdir. So what they grew up with was their mother working, their father working. Onların büyüdüğü ortamsa annenin de çalıştığı, babanın da çalıştığı. And then usually divorce. Ve genellikle boşanılan. The whole chaos of divorce and boşanmanın tüm bu kaosu. Parents fighting over the children. İşte çocuğun vesayeti üzerinde kavga eden aileler. All the things you know from the movies. Tüm bu filmlerden bildiğiniz şeyler aslında. And so when I met my first wife in Germany, I was basically modeling what I had learned from my parents. İlk eşimle tanıştığımda aslında ailemden, geleneksel aile modelinden öğrendiklerimin aynısını yapıyordum. And I didn't learn that from my parents, but I was very shy around women. Bunu ailemden öğrenmedim ama kadınlarla olan ilişkimde çok utangaçtım. And so when I was 21, 21 yaşındayken
a woman had sex with me, and so 3 days later I moved in with her, and a year later I married her. Bir kadınla seviştim ve 3 gün sonrasında onun evine taşındım ve sonra da onunla evlendim. I'm not asking you who had that experience, right? And then that relationship lasted 7 years, and then another woman slept with me 2 years later. Ve önceki ilişki 7 yıl sürdü ve daha sonra başka bir kadın da benimle yattı. And so a year later I married her. Ve ondan sonra onunla evlendim. And then we were together for 14 years. Ve onunla beraber 14 yıl boyunca birlikte olduk. And again, I was the main breadwinner, and she raised our 3 children. Ben eve ekmek getirendim, o da bizim çocuklarımızı yetiştirdi. And she helped me in my business. Ve bana işimde yardımcı oldu. And then, as Tülin already shared with you, I guess in 2000, I learned about a very unknown spiritual teacher named Eckhart Tolle. Evet, Tülin'in de az önce paylaştığı gibi 2000 yılında çok spiritüel bir hocayla tanıştım, Eckhart Tolle ile. That was 5 years after we moved to California. Bu da bizim Kaliforniya'ya taşınmamızdan 5 sene sonraya denk geliyordu. And hearing Eckhart speak and meeting the people, which were mainly women, who came to his talks completely changed my life. Eckhart Tolle'nin konuşmalarını dinlemek ve oraya gelen tüm kadınlar, çoğunluk kadındı çünkü, hayatımı tamamen değiştirdi. And I became what people in California call a sensitive New Age guy. Ve Kaliforniya'daki insanların çağırdığı şekilde hassas yeni nesil adam haline geldim. Does that translate? Bu çevrilebiliyor mu iyice? I was getting in touch with my feelings. Duygularımla daha çok iletişime geçiyordum. I started to meditate. Meditasyon yapmaya başladım. I was already meditating a little bit, but Birazcık meditasyon yapıyordum ama. and I became very interested in authentic human connection, specifically with women, of course. Ve otentik insan bağlantısıyla daha çok ilgili hale geldim. Spesifik olarak kadınlarla tabii ki. But instead of becoming happy, as Eckhart's teachings promised me in a way, Ama Eckhart'ın öğretisi bana söz verdiği gibi mutlu olmak yerine I became more unhappy because I realized what I was missing in my loveless and sexless marriage. Daha mutsuz oldum çünkü şunun farkına vardım. Aşk hayatımda ya da seks hayatımda neyi kaçırdığımı, nelerin eksik olduğunun farkına vardım. And so eventually in 2002, my wife and I decided to separate. Ve nihayetinde 2002 yılında karım ve ben ayrılmaya karar verdik. And I began to date American, Northern Californian, I should say, women. Ve sonra da Kuzey Kaliforniyalı kadınlarla görüşmeye başladım. And I don't know if that comparison may work, but if you grow up like in a very rural area of Turkey with very traditional family values. Bilmiyorum bu karşılaştırma aslında yerini bulacak mı ama eğer mesela Türkiye'de son derece bir geleneksel bir ortamda büyüdüyseniz, And then a man would move to Bodrum or to Izmir. yani köy gibi bir geleneksel bir ortamda ve daha sonra Bodrum ya da İzmir gibi bir yere taşınan bir erkek olursa, and would date women there, he would probably feel a little bit unfamiliar or out of his league. Bodrum ya da İzmir'deki kadınlar ona o köye kıyasla daha böyle onun liginin dışında daha tanışılmamış gelecektir. Does that make sense? Maybe a good comparison? Bu iyi bir karşılaştırma mı sizce? Yani bir ifade ediyor mu yeterince? So I thought, you know, if I don't beat my wife and don't yell at her and I pay for dinner and I help with the homework, I'm a good man, I'm a lovable man. O zamana kadar hep şey diye düşünmüştüm. Eğer işte eşimi dövmüyorsam ve ona iyi davranıyorsam, eğer ona işte yemek sağlayabiliyorsam ben sevilebilir, iyi bir erkeğim. But these women had expectations that I hadn't even heard about
let alone had any idea how to meet their expectations. Ama Kuzey Kaliforniya'daki kadınların daha önce hiç daha tanıdık olmadığım, bilmediğim beklentileri vardı. Because in essence they were spiritual and emotionally and financially independent. Çünkü özünde hem ruhsal açıdan hem de finansal açıdan ve spiritüel açıdan bağımsızlardı. And so I was very challenged by that and also got my heart broken a few times very badly. Bu bakımdan çok zorlandım ve birkaç kere de kalbim çok kötü bir şekilde kırıldı. But on the other side, some of them were really helpful in teaching me to become a better man. Ama öteki taraftan baktığımızda onlar için daha iyi bir erkek haline gelmem için bana çok şey öğretiyorlardı. And so each woman, in a way, I could say, taught me something different about the feminine and masculine polarities, or how to be sensitive and strong. Yani her kadın bana dişil eril kutupların farklılıklarını ya da daha how to be sensitive and strong at the same time. Hassas ve aynı zamanda eş zamanda hassas ve güçlü olmayı öğrettiler. And how to be in touch with her feelings. Ve onun duygularıyla nasıl iletişim içinde olmayı. But not to share my vulnerable feelings because that would make her scared. Ve aynı zamanda benim hassas, kırılgan düşüncelerimi paylaşmamayı, çünkü bu onu korkuturdu. And so on and so forth. All the stuff that is in the book, basically. Tüm bunlardan kitapta bahsettim. And also the unconscious, I think, is very important. Ve tabii bilinç dışı ve gölge çok önemli. And so I started to read relationship books, and I went to workshops, and I dated many women. İlişkiler kitapları okumaya başladım. Bazı atölyelere katılmaya başladım ve artık kadınlarla flört etmeye başladım. But what happened was it was like a puzzle piece. Every woman gave me a piece of the puzzle. Ama ortaya çıkan şey tıpkı bir yapboz parçası gibiydi. Her karşılaştığım kadın bana yapbozun bir parçasını veriyordu. But all the pieces were kind of laying around. I didn't see that they would fit together in some way. Ama bütün bu parçalar etraftaydı. Yani hiç bunları bütünleştirmenin nasıl olacağını henüz kavrayamamıştım. And some pieces also didn't really fit into the puzzle, so they were a little crazy. Bazı parçalarda yapbozun içine sığmıyorlardı. Biraz delidiler. And so not everybody that people tell you is good advice, right? Or what people want from you is good for you. Yani insanların sizden her istediği şey sizin için iyi olacak diye bir şey yok, değil mi? And then, as Tülin already said, in 2006, one of my good friends introduced me to the work of Ken Wilber. Ve Tülin'in de söylediği üzere 2006'da arkadaşlarımdan bir tanesi beni Ken Wilber'ın işleriyle tanıştırdı. And Ken Wilber read thousands of books about pretty much everything that is known to humankind. Ve Ken Wilber binlerce kitap okumuştu insan türüne türü hakkında yazılmış. And had created a huge map of what he calls human growth and potentials. İnsan büyümesi ve potansiyeli üzerine bir şey yazmıştı Ken Wilber. As individuals, how you can grow and what potentials you can realize in multiple dimensions of your being. Bireyler olarak nasıl büyüyebileceğiniz ve potansiyeliniz bir varlık olarak. And also, again, what you see very lively in Turkey, how cultures transform from, egocentric to mythic to modern to postmodern. Ve Türkiye'de çok net olarak görebileceğiniz üzere kültürlerin nasıl egosentrikten postmoderne kadar büyüyebileceği seviyelerinin farklılıkları. Right, or even from tribal, right, to postmodern. Daha böyle kabile anlayışından bile postmoderne kadar uzanan bir skala. So Ken was very focused, or he's still alive. He's very focused on the individual. Ken daha çok
bireye odaklanmıştı. Yani odaklanıyor hala hayatta. And on the group, right? Like all of you. Yani hem bireye hem de gruba odaklanmıştı. Right? But what I realized a few months later was that he had no book over not focusing on the couple relationship, right? He went from the individual to the group, like many sociologists do. Fark ettiğim şey, daha birçok sosyoloji de yapıldığı gibi bir bireyden gruba yönelik bir çalışma yapıyorduken ilişkilere dair bir çalışması yoktu. And so I was curious how his model would apply or hold up if it would be applied to the coupled relationship. Ve onun Ken Wilber'ın modelinin ilişkilere nasıl uyarlanabileceği konusunda merakım arttı. And since there was no book that talked about relationships from an integral perspective, ve ilişkilere integral perspektiften bakan hiçbir kitap olmadığı için I basically spent 4 years to apply his integral theory to love relationships. 4 yılımı Ken Wilber'ın integral teorisini aşk ilişkilerine uyarlamakta harcadım. And that's basically what is available to you now in Turkish. Şimdi Türkçe'de sizin ulaşabileceğiniz şey de o. And as Tülen and her team saw, there is really no other book in the world really, and certainly not in Turkey, that takes that kind of approach to relating. Ve Tülin ve ekibinin de gördüğü üzere Türkiye'de de ya da dünyada da bu şekilde bir yaklaşımı olan başka bir kitap yok. So if you buy and read a book, you will not only learn about all the aspects of male-female or same-sex couples relating, but you will also be introduced to integral theory, which will be helpful for all your relationship, your whole life. Yani eğer kitabı okursanız fark edeceksiniz ki sadece kadın erkek ilişkisinde ya da partnerinizle olan ilişkinizde değil, bütün ilişkilerinize uygulayabileceğiniz bir teoriyi keşfedeceksiniz aslında. So it's a little complicated at times, but you have time and can slowly digest Bazen it. karmaşık olabilir ama zamanınız var ve yavaşça sindirebilirsiniz. And as long as I'm here, we're also offering weekly meetups and workshops and things like Ve that. ben burada Türkiye'de olduğum sürece haftalık atölyelerimiz ve buluşmalarımız da devam ediyor olacak. So what I see, what is happening in Turkey, and that's very fascinating, is does anybody know what your current divorce rate is in Turkey? Şimdi benim Türkiye'de gördüğüm ve çok etkilendiğim bir şey var. Türkiye'deki boşanma oranını bilen var mı? Yüzde kaçtır sizce? Any idea? Fikri olan? 40-45? Okay. They say it should be very high. Yeah, it's 3.8%. Latest statistic. %3.8'miş sadece en son istatistiklere göre. Yeah. Beklediğimizden düşük değil mi? Yeah. In Belgium, it's 70%. Mesela Belçika'da %70 iken Germany, it's 50%. Almanya'da %50'ymiş. But your increase in divorce rates, I read somewhere, is 80%. Ama bir yerde okuduğuma göre artış, yani boşanmanın artış hızı %80. Yani geçmişe göre çok %4, yani geçmişte %1'lerdeyken %4'e çıkmış. So in other words, you're in this transition where Northern European countries and America were 40-50 years ago, where all of a sudden the divorce rates increased dramatically. This is happening right now here in Turkey. Yani Türkiye'de olan şey şu, siz de tıpkı batıdaki ülkelerde 45-50 sene önce gerçekleştiği üzere boşanma yüzdeleri birdenbire artmaya başlıyor. Bir geçiş dönemindesiniz. And that has mainly to do with the liberation of women. Tabii ki bu da kadının özgürleşmesiyle alakalı. And women no longer being happy with their male partners. Ve erkek partnerleriyle daha çok artık mutlu olmayan kadınlarla ilgili. And then there's this saying, when the pain of staying is bigger than the fear of leaving. Ve şöyle derler, kalmanın yarattığı acı terk etme korkusunu aşarsa. Right? You get it? When the pain of staying is bigger than the fear of leaving, kalmanın then acısı the terk relationships etmenin end.
korkusunun üstünde kalırsa ilişki biter. And so when I dated first, I was wondering, when we fall in love with someone and we feel like we want to be together with this person till the rest of our life. Yani ben birileriyle ilk flört ederken, biriyle aşık olduğumda ve şunu hissedersiniz ya, ben bu insanla hayatımın geri kalanını harcamak istiyorum. Right? Who has not experienced that Bunu falling in love? deneyimlemeyen var mı? Aşık olup bunu hani hayatımın geri kalanını ben bu insanla harcamak istiyorum demeyen var mı? Abi, no? Okay. İkisi. She hasn't done it yet. Yeah, but maybe you will There's experience also sometime. one over there, like very little hand. Okay, a little hand, right? But you know what I noticed is people often fall madly in love. Şimdi dikkat ettiğim şey şu ki insanlar genel olarak çılgınca aşık oluyorlar And birbirlerine. then 6 months or a year later or sometime later, all the differences emerge. Ve 6 ay ya da 1 yıl sonra ya da bir süre sonra bütün bu farklılıklar ortaya çıkıyor. And I was curious why they could not resolve their differences. Ve What makes it so difficult şunu if we love a anlayamadım. person that we cannot work out our differences? Şunu merak ediyordum, yani bu sorunları, bu farklılıkları çözemeyecek ne vardı? Yani bu kadar zor olan neydi bütün bu farklılıkları çözüme ulaştırmayacak? Right? Why is that? Neden öyle? But then I realized it was the wrong question. Sonra fark ettim ki bu yanlış soruydu. What would be the right question? Doğru soru ne olurdu sizce? Why the hell did you get together in the first place when it became so clear a year or two later that you're not compatible? Neden bir araya geldiniz, zaten bir araya geldiniz eğer uyumlu değilseniz ve 6 ay sonra ya da bir sene sonra ayrılacaksınız? Right? Yeniden tanımak, yani ilişkide ne istediğimizi bilmek adına insanlarla karşılaşıyoruz. Bu sebeple. Yani o karşılaşmaların şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Aslında tam olarak nasıl bir ilişki istediğimize dair bir durum ve ayrıca inançlarımızla alakalı kendimize çektiğimiz konular diye düşünüyorum. But she thinks that I believe that those meetings, they have a meaning because they teach us like what do we attract and what are we attracted from? Right. So there's no bad relationships, right? Because we always learn something. Bu yüzden ne diyoruz? Kötü ilişki yoktur çünkü her zaman bir şey öğreniyoruz. That's a very good point. Çok iyi bir nokta. But I was interested in how can couples co-create long-term relationships? Ama ben daha çok uzun vadede insanlar nasıl birlikte yaratabilir ilişkilerde bununla ilgiliydim. And not have the disruption of going from one partner to the next. Ve bir partnerden diğerine gitme, sürekli o bölünmeyi istemiyordum. Especially not when you're 50, right? Özellikle de eğer 50 yaşınızdaysanız. Yeah. And so I realized that a lot of people conflate love or unconditional love, even if they have a notion of that. Fark ettim ki çoğu insan aşkı ya da koşulsuz sevgiyi, eğer koşulsuz sevgiyi biliyorsanız, and relating with another person. Ve başka bir insanla bağdaşmayı karıştırıyorlardı. That's when I say love is unconditional, but relationships are not. Relationships always have conditions. Bu da şunu sözümü her zaman diyorum, aşk koşulsuzdur ama ilişkiler her zaman koşulludur. And so when you have that integral map that you can buy now, right, in the book. Eğer integral bir haritanız varsa ve o kitabın içerisine artık ulaşabilirsiniz. That doesn't mean to avoid relationships or not to love people or have relationships with them. Bu ilişkilerden kaçmak ya da insanları sevmemek anlamına gelmez. But you will clearly understand what is the purpose of that relationship. Ama net olarak anlayacaksınız ki o ilişkinin amacı ne aslında? And you can set the right expectations for that relationship. Böylece doğru beklentiyi kurabilirsiniz o ilişki için. Because the heartbreak usually comes when there is a difference
between our vision of a relationship and the reality of the relationship. Çünkü aslında kalbimiz ilişkimize olan vizyonumuz ve ilişkinin gerçeği arasındaki farklılığı gördüğümüzde kalbimiz kırılır. And specifically, if one partner has a different vision of the relationship than the other partner has. Ve spesifik olarak bir partner diğer partnerden daha farklı bir vizyona sahipse o ilişkide. Right? And the reality of the relationship doesn't meet either person's vision. Ve ilişkinin gerçeği iki insanın da vizyonuyla buluşmuyorsa. Right? So let's say one person wants more emotional intimacy and depth and do some healing. Yani mesela taraflardan bir tanesi daha çok iyileşmeye, daha derin bir iletişime açıksa. Another person wants a sexual relationship primarily. Diğer partnerlerden öteki tarafta daha çok cinsel bir ilişki bekliyorsa ilk olarak. Or somebody else wants more of a friendship. Ya da bazıları daha çok arkadaşlık beklerler. Spend time, or another person wants to live together with someone, to share their income and share a home, or somebody wants to have children. There's thousands of reasons why people want to be in a relationship. Yani öteki taraftan da başka insanlar evini paylaşmak isterler, işte ekonomik olarak aynı ortamda paylaşmak isterler. Başka insanlar çocuk ister. Bir ilişkide olmanın binlerce nedeni vardır. Right? And so most people don't even know what to talk about when they get to know someone to ask the right question or share what they want in a relationship. Çoğu insan aslında ne hakkında konuşmaları gerektiğini bilmezler. Yeni biriyle tanıştıklarında bir ilişkiden beklentilerini, bu ilişkiden ne istediklerini paylaşmayı bilmezler. So when you look through the first pages of the book, you will see there are some lists in there of interests and passions and needs and values and things like that can be great conversation starters. First for you to get some more clarity and then also to communicate with someone that you get to know. Kitabın ilk sayfalarına bakarsanız orada ortak paylaşabileceğiniz ilgi alanlarınız, değerleriniz gibi bir harita bulacaksınız ilk sayfalarında. Bu da aslında biriyle tanışmaya başladığınızda öğrenmeniz, ona sormanız gereken en önemli şeylerden biri. And that's the simple relationship stuff. So you can probably read that in other books. Bunu büyük ihtimalle başka kitaplarda da okuyabilirsiniz ve bu basit ilişki, basit bir kısmı aslında ilişkilerin. Right? This is kind of boring. We know Evet, that. biraz sıkıcı. Nice reminder, thank you, but we got Evet, that. iyi bir hatırlatma, teşekkürler. But what's different in integral theory is also that integral theory looks at levels of development, how far advanced people are in different areas of development. İntegral teoride bizim baktığımız şey aslında seviyelerin farklılıkları. Yani insanların birbirinden bilinç aşaması olarak ne kadar farklı geliştikleri. And there's not that I know any other books out there who take a developmental approach to love relationships. Bir aşk ilişkisine gelişimsel yaklaşımı olan başka kitap da bilmiyorum. And this is where it gets for most people complicated because they never really heard of these things. Çoğu insanın içinde bunun yani integral ilişkinin karmaşıklaştığı yer de burası. Çünkü genel olarak bu konuda bir şey duymamışlardır. And so what I integrated in integral partnerlik, right? It's called Partnerlik. From Ken Wilber are 8 stages of consciousness development. İntegral partnerlikte Ken Wilber'dan entegre ettiğim şey bilinç gelişim seviyesinin 8 aşaması. 8 bilinç gelişim seviyesi. Right, of which you probably find 4 or 5 stages typically in Istanbul, for example. Türkiye'de yani tipik olarak İstanbul'da 4 ya da 5 farklı seviyeyi bulabilirsiniz. Which is a tribal magical stage. Bir tanesi sihirsel aşama, aşağıdan yukarı doğru gideceğiz. An egocentric stage. Egosentrik aşama, seviye. Mythic conformist stage. Mitik ya da konformist seviye. So that would be traditional Islam or traditional Din political values. Din, İslam'ın ve politik olarak bazı değerler. A modern
stage, which probably most of Sonra you modern are in or have been modern in. seviye, burada olan insanların çoğu modern seviyededir büyük ihtimalle. Right, and a postmodern stage of development. Ve de beşinci olarak da postmodern seviye. And what's the big takeaway is that you probably will have when you read this is that when people get together and they're at the same stage. Kitaptan alacağınız en büyük şey büyük ihtimalle şu: aynı seviyedeki insanlar bir araya geldiğinde and one of them grows to the next higher stage. Ve aralarından bir tanesi bir sonraki seviyeye ilerleyebildiğinde then the communication between these people to find agreement around how to relate to each other and also to the world no longer comes from the same value system, from the same worldview. Bu iki insan arasındaki iletişim artık aynı dünyadan gelmiyor oluyor. Çünkü bir partner üstte ve bir partner altta ve aynı dünyadan konuşmuyor oluyorlar. And so often people say that they grew apart from their partner. Did you feel like we grow apart? Çoğunlukla insanlar ayrıldık, ayrı düştük ya da ayrı büyüdük dediğinde. But what's really happening is that people grow apart this way. Ama gerçekte olan şey insanların birbirinden dikey olarak bu şekilde yani partnerlerden birinin zaten yukarı ayrılması. And so sometimes what I see is then you have a person at stage 4, one partner. Bazen gördüğüm şey şu, bir partnerlerden bir tanesi 4. seviyede modern. Let's say that the mythic stage. Mitik daha geleneksel seviyede diyelim. The other partner is in a modern stage. Diğer partner de modern seviyede diyelim. And then they go to a therapist who's in a postmodern stage. Ve onlar bir terapisti görmeye gittiklerinde ve terapist de postmodern seviyedese, yani ikisinden de üstte. And then they wonder why they can't resolve their conflict. Ve neden bu sorunu çözemediklerini merak edip dururlar. Like one speaks Turkish, the other English, and the other German, right? Birinin Türkçe, İngilizce ve Almanca konuşması gibi. They wonder why they don't understand each other. Ve birbirlerini neden anlayamadıklarını merak ederler. And the other developmental models that I looked at are spiritual development, 5 stages. Diğer gelişimsel model olarak baktığım şey ise ruhsal gelişim. Bunun da 5 aşaması var. And sexual development, 5 stages. Ve cinsel gelişimin de 5 ayrı aşaması var. And something you may or may not have heard about is called animus complex development. Belki duyduğunuz ya da duymadığınız bir şey olabilir. Animus kompleks gelişiminin de 5 aşaması var. That's basically the repressed masculine in females that gets projected on males. Bu da kadınların içerisinde bastırdıkları erkeklerin üzerine yansıması. And the repressed masculine, the repressed feminine in males that gets projected on females. Ve erkeklerin içindeki bastırılmış kadınların üzerine project edilmesi. And this is also if couples are not at the same level of their complex development creates a lot of difficulties. Ve tabii ki yine bu kompleks gelişimi aşamalarında da aynı seviyede olmayan çiftler arasında birçok uyumsuzluk ortaya çıkabiliyor. And just a few other pointers, so we look at feminine masculine polarities. Son birkaç noktadan bahsedebilirim. Feminen maskülen kutuplardan bahsediyoruz. Eril dişil kutuplar. Which is ascending, descending, agency and communion in alçalan, theory. Yükselen, birey ve komün. We look at the fear, shame, downward spiral, which a lot of people learned a lot from. Korku, utanç, aşağı doğru giden spirali. And we look at personality types like the Enneagram, love languages. Kişilik tiplerine bakıyoruz. Enneagram ve aşk dillerine, sevgi dillerine. And attachment styles. Are you familiar with attachment styles? Bağlılık stilleri, aranızda bilen var mı bağlılık stillerini? Which is secure, attached, anxious, güvenli, avoidant, kaygılı ve kaçıngan olmak üzere. and anxious avoidant. Bir de kaygılı kaçıngan var There's a 4. fourth olarak. style. 4 stil. Attachment. She knows the book attachment. Yeah. Bağlılık. Evet. And so
there's probably more elements to it. Personality disorders, narcissistic, borderline, histrionic. Narsisistik, borderline, histrionic. Türkçeleri yok galiba bunların. And so, but again, as I said at the beginning, you're not only getting the puzzle pieces, but also how all these elements fit together. Ama başta söylediğim gibi sadece yapbozun parçalarını almıyorsunuz ama aynı zamanda bütün bu elementlerin birlikte nasıl uyum içerisinde bir araya geldiğini görüyorsunuz kitapta. And so what it does for you is actually very simple. Aslında size yaptığı şey çok son derece basit. But not easy. Ama basit değil o kadar. Kolay ama basit değil. You have two words for simple and easy. Yes, kolay and basit. I just found it. Sometimes we run into this that I said, okay, there is a difference between a demand and a request. Bazen şeye bakıyorum ve görüyorum ki evet arz nasıl çevirmiştim? There we go, like Turkish doesn't really have two words for that. Arzu right? ve istek, talep ve rica arasındaki farkı konuşuyorduk da. Anyway. Martin'e böyle anlatamıyorum. 2 tane farklı kelime var. Yok. Part of being here is so interesting to see how German and English and Turkish, have some languages have words that do not exist in other languages. Ama bütün bu işte Almanca'da, İngilizce'de ve Türkçe'de var olan ve başka dillerde var olmayan şeyleri görmek beni çok etkiliyor. And then also the underlying experience or feeling. Ve tabii ki onun altında yatan deneyimi ve duyguyu da ifade ediyor aslında o kelimeler. Anyway, it's very simple but maybe not easy. Evet, bu çok kolay ama belki de çok basit değil. Is that you can figure out where you are in your personal development. Kişisel gelişiminizde nerede olduğunuzu ortaya çıkarabilirsiniz belki de. And what your personality type is. Ve kişilik tipinizin ne olduğuna bakabilirsiniz. And what your growth potentials are, because if you think any of you you're grown up, you're not. Not even you, sir. Ve eğer büyüme potansiyellerinize bakabilirsiniz. Çünkü hepiniz büyüdüğünüzü sanıyorsanız hayır büyümediniz. Siz bile büyümediniz olabilirsiniz. Certainly not me. Right? Sadece Martin değil, Martin de büyümedi. We all have growth potentials in Bizim hala büyüme potansiyellerimiz var. Sonsuza kadar ilerleyebilecek. And it's actually a lot of fun to realize these growth potentials. Ve bu potansiyelleri fark etmek aslında çok eğlenceli. They keep us young and they keep life interesting. Bizi genç tutar ve hayatı oldukça ilginç kılar. Because we still have like this children's mind then in a way that says, wow, there is more interesting things. There is more things I can learn. There are more things I can develop. Ve bu çocuk zihnine sahip oluruz. İşte hala ilgilenebileceğim şeyler var. Hala öğrenebileceğim şeyler var gibi. Right. I think that's fun. You think that's fun too? Ben eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle mi? You wouldn't be here if you wouldn't think it's fun. Yani right? burada olmazdınız herhalde zaten eğer ilgilenmeseydiniz. Therapy is fun. Talk about your painful feelings and cry about them. Terapi çok zevkli bir şey ama acılı deneyimlerinizden bahsetmek ağlayabilirsiniz. And then you walk out and you feel like, this heavy load has been lifted from me. Sonra dışarı çıkarsınız ve I no longer have to feel that shame or that fear or whatever. Evet, bu ağır yükü attım diye hafiflersiniz. So growth is always a little painful, but when you went through it, it feels Yani great. büyümek her zaman çok acı verir ama siz bunun üstesine geldikten sonra harika hissettirir. No pain, no gain, we say. Acısız kazanılmaz. Türkçe'ye nasıl çevrilmişti o söz? Acı yoksa kazanç yok. Okay, so that's one side. And the other side is you can become like an integral explorer. You can, when you meet other people, show real curiosity in them. Şimdi bu bir kısmıydı. Diğer bir kısmı da yani integral kısmı da yeni insanlarla tanıştığınızda onlara gerçekten bir merak duyabilirsiniz. And your consciousness will shift from judgment to curiosity. Ve önemli kısım da şu, bilinciniz yargılamaktan meraka kayar.
and from rejection to empathy or compassion. Ve reddetmekten şefkate ve empatiye kayar. Right? And so when you fall in love with someone or you are interested in dating someone, Birine aşık olduğunuzda ya da biriyle flörtleşmek istediğinizde, right, it's not like a job interview, but you can fairly quickly find out what is the connection, where is the healing and growth potential and the awakening potential for you and the other person. Kendiniz ve diğer insan için evet potansiyelim nedir? İyileşme ve büyüme potansiyelim ne? Hani bu bir iş görüşmesi gibi değil ama başka bir insana evet merak etmeye başlarsınız. Bizim potansiyelimiz nedir diye. And where will your relationship be harmonious and where will you have differences? Ve hangi alanlarda harmoni, hangi alanlarda da farklılık sahibi olacaksınız? And can you use these differences to create synergy? Ve bu farklılıkları bir sinerji yaratmakta kullanabilecek misiniz? Right? Sometimes differences create synergy if Çünkü both bazı people farklılıklar sinerji yaratır. combine their strengths and compensate for their weaknesses. Ve böyle bir durumda iki insan da güçlerini birleştirirse ve böyle zayıflıklarını elimine ederlerse. But sometimes differences also, as you know, in your country and around the world create conflict, right? So you need to know which is which. Bazen farklılıklar çatışma da yaratır ülkemizden ve dünyanın başka yerlerinden bildiğimiz gibi. And that allows you to set the right expectations for your relationship. Ve bu da sizin ilişkileriniz için doğru beklentileri yaratmanıza yardım eder. And that will reduce or eliminate suffering. Bu da acı çekmeyi azaltır, hatta tamamen bitirir. Does that make sense? By setting the right expectations, Doğru beklentileri oluşturmak bir şey ifade ediyor mu sizin için? you may still experience emotional pain, Hala duygusal bir acı deneyimliyor olabilirsiniz. but as we say, pain is inevitable. Ama dediğimiz gibi acı kaçınılmazdır. Suffering is optional. Ama acı çekmek opsiyoneldir. Right? Do you understand what that means? Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musunuz? Suffering is the story that you create around your pain. Acı çekmek, acınızın etrafında oluşturduğunuz hikayedir aslında. And instead of owning your pain, you project it onto others and blame them for it. Ve kendinizin acısına sahip olmak yerine bunu başkalarına yansıtıp başkalarını suçlarsınız. So you don't take care of your teeth and then you wait and wait when it hurts. Yani dişinize bakmazsınız ve sonra beklersiniz acı çekmeye başlayınca. Then you go to the dentist and you blame him or her for giving you the pain by fixing your ve tooth. dişinizi iyileştirdiği için onu suçlarsınız. Size acı verdiği için o işte. Metaphorically speaking. Metafor olarak kullanırsak. So that is everything I know. Bildiğim her şey bu. No, I could talk for hours. Don't get me Saatlerce started. konuşabilirim. Beni başlatmayın siz. Should we move on to Q&As? We will do a Q&A, but I hope that you will take a look at the book and buy it if you think it will help you, and also tell your friends and family about it. That's usually how books become popular, by a few fans inspiring 5 people each. And then these 5 people inspire another 5 people and so on and so forth. Bir soru cevap yapacağız, fakat umarım ilgilendiyseniz kitabı da alırsınız. Bu şekilde zaten kitapların nasıl popülerleştiği bu şekilde gelişiyor. İşte bir kişi 5 kişiye söylüyor, o 5 kişiden bir kişi yine 5 kişiye söylüyor ve bu şekilde duyuluyor. Evet, şimdi soru cevap. Now the Q&As. I just want to share one more thing. Son bir şey paylaşacağım. Oh, there's always one more thing with me. Her zaman bir şey daha var benim için ama. I have a friend in California. He just published a book and had his book launch. Kaliforniya'da bir arkadaşım var. Daha henüz kitabını yayınladı ve bu yine tanıtımı vardı. And he said, you know, if the book becomes a success, then you have a signed book by a famous author. Eğer kitap ünlü, başarılı olursa sonra ve
sen de ünlü bir yazar tarafından imzalanmış kitap sahibi olursun. And if it doesn't become a success, then you own a rare book. Eğer başarılı olmazsa da çok nadir bulunur bir kitabınız olur. So you can't lose, right? Yani kaybetmek diye bir şey yok bu konuda. Okay, questions Evet, sorular. Bir soru geldi. Sizden mi geldi? or Yok. comments? Ya da yorum da alabiliriz. Siz mi? Evet. Şimdi ben kendi inançlarımdan bahsedeceğim. Hayat tecrübemden bahsedeceğim. Yaşadığım pratikten bahsedeceğim. Bütün ruhlar bedenlenmesinin sebebi olgunlaşmak, geliştirmek. Bir yandan tercüme. All the spirits come here for growing up and to be more mature. Ben çok sıkı ateisttim. Zamanlar. Çok inançlı bir ateisttim. I used to be a very decent atheist. Sonra hayat benim en çok sevdiğim 3. küçük kızımızı hastalığı sırasında hayatı işte o acılarla öğrenmeye başladım. Hem de feci halde öğrenmeye başladım ve çok doğru öğrendiğimi düşünüyorum. Ruhum öyle söylüyor. And I started to learn about life during my third little daughter's illness. And I believe that I learned it in a right way. Hayatın bizler için aslında çok büyük bir gizem olduğuna inanıyorum. This is a very big mystery for us, life. Çünkü biz sonsuz evrenler içinde bizler bile değiliz belki de ama varız ama. And I believe we're almost nothing, but we also exist, like in endless planets and Earth. Evrenin hiçbir şeyi eşit yarattığına inanmıyorum. Her şey farklı birbirinden. En büyük fark da kadınla erkek arasındaki fark. Şuradaki tabloda görüldüğü gibi mesela en basitinden. And I believe there is nothing equal in this universe, and Nothing equal in this universe, and biggest difference is between men and women in this frame, that we can see in this frame as well, clearly. Tanrı'nın, yaratılışın, evrenin aslında bir sevgiden, daha doğrusu bizim dilimizde farklı, aşktan yaratıldığına çok eminim. And I'm 100% sure that the existence is coming from love. Kadın ve erkek olarak yaratılmamız da bu boyuttaki dualite anayasasının çok belirgin bir işareti. And to be like both sides, men and women, is a very clear sign that this duality law and duality law in universe. Anayasa. Law. Fakat biz de eşit değiliz. Benim eşim benden 9 yaş küçük. My wife is like 9 years younger than me. 45 yıldır evliyiz. We've been married for 45 years. 48 yıldır birbirimize çok aşığız. Ve sevgilerini yolluyor orada. And we've been in love for 48 years. Ve ben bu ilişkide şunu keşfettim. Özellikle hastalık sırasında. And I discovered çok mucizeler yaşadık o hastalıkta. We had a lot of miracles during this illness, and I discovered that. Mesela dünyanın en büyük uzmanı 15 günlük ömrü kaldı dedi. Lösemiydi kızımız. 17 ay hastalık sıfırladı ve bunu o doktor izah edemedi bilimsel olarak. And we saw a very good doctor, and he explained. He said that like only 15 days left for her, and then he was in Germany, and then she lived for 17 months, and nobody could explain that. Ve bu kızımız en küçük kızımızdı. Yani ablaları her türlü kitabı okur, her şeyi yapar. Hiçbir şeyle ilgilenmezdi. Yani bizim tembel dediğimiz cins. And she was like she was sort of a lazy. She used to be the littlest daughter, and like while her sisters were like very into books and everything, she wouldn't do anything. Ben ona bir zamanlar bir defter hediye etmişim. Like once I gave her a notebook. 11 yaşından 16 yaşında öbür aleme göçene kadar her gün günlük tutmuş. Till she died, like at 16, so she would like make a diary from 11 to 16 each and every day. Bazı bölümlerini ben fan sayfası var orada görüyorum.
anlamıyorum onun olduğunu. Hangi filozof yazmış diye kafamı yormaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Sometimes every time I see some parts of from the diary, I'm like, oh, which philosopher is that? Like, you know, like I'm trying to understand it. Like, where is it coming from? Benim konferans Sorry for that. Like, it's like a conference. O günlükleri bastırdık. Bastılar yani. Then we published. I mean, they published this diaries. 80 baskı yaptı. So it it's still going on. It had like 80 publishing, on and on. Mavi saçlı kız Yapı Kredi'den çıktı. It's Okumayan neredeyse genç kız yok. There is no single young girl who has not read it yet. İlk yıllarda korsan baskıları çok çıktı. Burada öyle hırsızlıklar çok. It's like a black market first years and then. Hala devam ediyor ve şu sıralarda ben onun için bugünlerde buradayım. Bizim standartlarımızın üstünde bir film şirketi, film yapan şirket, ailenin üstünde falan yapan şirketten teklif geldi. Biz bugüne kadar hep hayır demiştik. Çünkü yani güvenmedik piyasaya. Ben de tiyatrocuyum, onun için biliyorum piyasanın ne olduğunu. Bunlara evet dedik ama Türkiye gibi bu işte sallantıda. Onun için geldim ben. Filmini yapmak istiyorlar onlar. Bakalım inşallah bir gün olur. Bu kitabı okuyup 7 kere okuyanlar, intihardan vazgeçenler, fan sayfasında ve bize gelen mektuplardan anlıyoruz. Hayatımızı yönlendiren kitap oldu diyenler. Çok fazla. Çok fazla. Yani şuna inanır oldum ki demek ki herkesin bu bedenlenmede bir görevi var. Bizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum ben kızımıza. Hala onun görevi de bu kitabı yazmak için inmiş. Kitap yazmamış yani günlükleri sadece Anne Frank gibi. It's just like Anne Frank writing a diary, but like they also wanted to make a film out of this. Hopefully they will do someday. But like all in all, I believe that everyone comes for a reason, like for a task, and that was her task to write these diaries. And we are so lucky as a family that we had a daughter like that, and she wrote that, and then we now have this diary. Biraz uzadı, kusura bakmayın. Teşekkürler. Diye beni provoke etti. He's like he was the one who provoked me. I wanted to talk. Sorry for this long Benim talk. gençliğimde idolüm James Dean'di. My idol was James Dean and I was an actor as well. 3 filmle. O 3 film hala dünya piyasasında erişilmeye. He did only 3 films, but still the best top. And he died at 24. Demek o da onun için iyiymiş. Herkesin bir görevi var. Şuna da inanıyorum ki bu dualitede hiçbir şey birbirinin eşit değil. Kadınla erkek arasındaki bu hastalıkta ortaya çıktı. Ben dağıldım hücrelerime. O genç kadın, anne hepimizi çelik gibi ayakta tuttu. Ve o günden bugüne kadar hep bakıyorum, dikkat ediyorum. Ne söylese, ne hissetse, ne yapsa hep doğru çıkıyor. Yani şuna inanıyorum ki bütün karı kocaların anneleri eşleridir. Ben de ona anne diyorum. O da bana çocuk muamelesi yapıyor ve eğitiyor sürekli beni. Evet. Neye? Like he's talking about his wife and him, like he's very grateful to her that she has this strong personality to hold everything together, and she still behaves to him as some sort of a kid, like very motherly. Şuna çok eminim kendimce. Benim fikrimdir bu. Erkek çok yalın kat. Kadın katman ondan üstün. En basit örneği, en basit görünen örneği erkekte bir tek sperm var. Kadın tanrısal şekilde, Tanrı'nın belki de vekili, herhalde vekili. Like even the nature of women and men, like because men only has sperm and then women has all the, like İnsan power. yaratıyor. Bütün insanlar kadınlara borçlu hayatını. Who has the power to reproduce and create? That's why we all owe our lives to women. Onlardaki tanrısal güç işte. Çocuk yaratıyor. İçinde bir tohumdan çocuk yaratıyor. Sonra onu emziriyor, büyütüyor. Ama bu var olan güç her zaman ikilem gösteriyor. But it's still very dual. Bazısı bence aslında kadınlar tanrıça, bazıları da çarşafın içine saklanıyorlar.
kendi cellatlarını yetiştiriyorlar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz paylaşımınız için. Çok sağ olun. Thank you. Teşekkürler. Anybody else has a book? Başka kitabı olan var mı? Or a good story? Da güzel bir hikaye daha dinleyebiliriz. Başka var mı? Or a question? İsteyen? Soru da olur. Tabii. There's one from live stream. Okay. Önce Türkçesini okuyorum. Neden ilişkilerimizde güven kirliliği yaşıyoruz? Saf duygu temizliğimizi devam ettiremiyoruz diye bir soru geldi. Why do we have trust issues in our relationship and why can't we continue to have pure feelings and have this like trust pollution? Who has trust issues in their relationships? Çok sağ olun. Kimlerin güven sorunu var ilişkilerinde? Görebilir miyiz? Benim var. Anyone? I have. Sometimes. So in a nutshell, if we don't trust other people, we don't trust ourselves to be okay if we get betrayed. Kısaca söylemek gerekirse başka insanlara güvenmiyorsak kendimize de güvenmeyiz ve haksızlığa uğrayacağımızı düşünürüz ya da ihanete uğrayacağımızı diyelim. And we don't trust ourselves for having good judgment and healthy boundaries. Ve kendimize doğru ve iyi yargılarda bulunacağımıza dair güvenmeyiz ve sağlıklı sınırlarımız olmaz. So to answer that question, we need to look into the mirror, so to speak, not to others, why we cannot trust them or what's wrong with them, but what we can do ourselves Bu soruyu to cevaplamak work için in these three areas. Aslında bizim aynaya bakmamız lazım. Cevabı başkasında arayamayız. Ve bizim aslında kendi içimizde başkasına güven sorunumuzun olmasının nedeni ne olduğunu öğrenmemiz gerekir. Right? To think along the lines of what's the worst that can happen if I take this risk or if I trust that person. Her zaman şöyle düşünmek gerekir. En kötü ne olabilir? Ben bu insana güvenme riskini alırsam en kötü ne olabilir diye bir risk almamız gerekebilir. And can I live with that? Ve kendimize bununla yaşayabilir miyim diye sormamız gerekir. And if I can't and still want to take the risk, right, then maybe I have some boundary issues. Ve eğer bununla yaşayamazsam ve yaşamayacağımı biliyorsam ve hala riske girmek istiyorsam benim sınırlarımla ilgili bir sorunum olduğunu gösterir. Kişisel sınırlarımla ilgili. Because not trusting the other person is poison in a relationship. Çünkü diğer insana güvenmemek bir ilişkide zehirli olan şeydir. But staying with someone who we can obviously not trust or shouldn't trust. Ve güvenmememiz gereken biriyle ya da güvenmediğimiz biriyle birlikte kalmak is also not healthy. Aynı şekilde sağlıklı değil. That would be the simple answer. Bu da en basit soru. Yaşanılan olaylarda kişiler bazı ilişkileri denedikleri zaman yaşamış oldukları negatif şeylerden kaynaklı da güven sorunu oluyor. O zaman ne olacak? Mesela ilişkiye başlanılıyor, her şey çok güzel, kişiler birbirlerini tanıyor vesaire. Yaşanılan bir takım şeylerden kaynaklanan ve karşı tarafın bunu hissetmesinden ortaya çıkan bazı sebepler de güveni yıkıyor. O zaman nasıl bir yol almamız gerekiyor? Sometimes our old experiences and our negative experiences can suddenly arise in a relationship. Sometimes it's not only the relationship itself, but there's this trust issue is coming from a very old wound and our previous experiences. And then how should we
fix this? Biz başlarken %100 güven ilişkisi. Because we always start with 100% trust. Like I both don't. sides. I O öyle don't. başlamıyormuş. Some people start with zero trust. Bazıları da sıfır güvenle başlıyor. Mesela siz %100 güvenle başlıyorsunuz. Evet. Gittikçe azalan, sonra %100'e başlayıp gittikçe azalan bir Like how can you explain it then? Like if somebody like 100% trust, and then why does it decline? Like all the way through the relationship. Right, there's a big lie. No, decline. Oh, a decline. Yes. Well, people are either incompatible in the first place. Büyük ihtimalle uyumsuzlardır. Yani ilk akla gelen şey o. Zaten hani birbirlerini anlamıyorlardır. In their values and expectations. Değer ve beklentilerinde. But the love hormones temporarily render us insane. Right? Ama so we don't see hormonal bir şey, yani hormonlarımız, aşk hormonları bizi aslında çılgına çevirir ve bu aslında uyum olmadığını anlayamayız, göremeyiz. And then when the first conflicts, which you say rightly trigger often some old wounds. Ve ilk çatışma başladığında, yani yaralarımızın, eski yaralarımızı hatırlamaya başladığımızda, tetiklendiğinde onlar. Most people were not taught or trained how to own their wounds and to not project them on their partner. Çoğu insan da şunun eğitimini almamıştır. Yaralarına sahip, yani olmak, yani partnerine aktarma ve partnerini suçlamak yerine o yaralara sahip olma, benim böyle travmalarım ya da sorunlarım ya da içimde yaralar var demeyi bilmedikleri için partnerine yansıtırlar. And the traditional thing is what we call the fear-shame dynamic, is the relationship then spirals down this fear in females and shame in males downward spiral. Ve geleneksel olarak bildiğimiz korku utanç dinamiğinde de kadınlarda korku, erkeklerde utanç şeklinde ilişkiyi sona erdirme dinamiği gerçekleşir. Yeah. Okay. Bütün ilişkilerde başlangıç noktasının insanın kendini keşfi olması doğru değil midir? Isn't it in all relationships true that the starting point is actually like ourselves, like our inner self, not the other person? It's always like, should we always focus on ourselves first and then like the starting point as a starting point? Well, the starting point is always a desire that gets projected on the opposite sex, and that is a very healthy thing. If we wouldn't be here, we wouldn't be here without that. İlk başlangıç noktası her zaman bizim içimizdeki arzunun karşı cinse yansıtılmasıdır aslında. Böyle kısa bir cevapla geçebilirsem. There is a question from there. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Artık insanların birbirleri tanışmaları çok kolay olmuyor günümüz koşullarında. Yani çalışıyorsunuz, işte sürekli meşgulsünüz, işte sosyal ortamınız belki çok fazla olmuyor. Çeşitli mecralar var tanışmak için insanların. İşte yani evlenmek istiyorsun, işte evlilik ajansları, farklı şeyler. Bunlar sağlıklı mı? Yani bunlar ne derece hani bir ilişki nasıl bir ortamda başlamalı ve şey yapmalı? Teşekkürler. Çok güzel bir soru oldu. Nowadays it's not as easy as it used to be, like for people to meet in a social environment, because people are very busy and they have many potential, but they don't really have time. So instead of that, there are emerging platforms for these kind of arrangings, like the marriage programs, like in the TV, Turkey, like 24 hours you can find them. So she's asking if these kind of platforms are healthy, like the new emerging. Maybe we can include social media as well, sosyal medya ya da bazı evlilik ajansında, marriage agencies, Tinder maybe, ya da böyle flört aplikasyonları var, onları da sorabiliriz. Yeah. Are those healthy? What do you think? Yeah. So they're like tools, like a hammer, right? And you can use a hammer to beat someone over the head, or you can use a hammer to put a nail in the wall. Şimdi bütün bu evlilik ajansları ya da evliliği yani ayarlamaya çalışan ya da biriyle tanışmayı sağlayan bütün bu platformlar aslında çekiç gibi.
Ve Martin diyor ki bir çekici bir insanın kafasını kırmak için de kullanabilirsiniz ama doğru şekliyle, yani bir çiviyi duvara çakmak için de kullanabilirsiniz. O yüzden doğru da olabilir, çok And yanlış da since olabilir. these tools are new, nobody really teaches us how to use them effectively. Ve bu yeni platformlar aslında çok yeni. Bu yüzden de kimse bize onları nasıl verimli bir şekilde kullanabileceğimizi öğretmiyor. And they really emphasize what I describe in the book as the primary fantasy. Ve benim kitapta tanımladığım üzere ilkel fanteziyi aslında temsil ediyorlar. Of men wanting sex objects. Erkeklerin daha çok seks objesi istemelerini. And females want success objects. Ve kadınların daha çok başarı objeleri istemelerini. So they further objectification. Yani bu metalaştırma, objeleştirme iki taraflı da. And the second problem is that they suggest abundance. İkinci problemse onların çok bol bir şey, yani çok bolluk var ya, hani bir sürü bir seçenek tanıyorlar aslında. So we know from science, if we offer someone 4 or 5 pieces of chocolate. Ve bilimden bildiğimiz üzerine eğer birine 4 ya da 5 parça çikolata sunarsak, to choose from, people are quicker to make a choice and they're happier with their choice. O 4-5 tane arasından hemence seçebilirler ve seçimleriyle daha mutludurlar. And when we offer 20 pieces of chocolate or 30 pieces Ama of 20 chocolate, ya da 30 parça çikolata sunduğumuzda, people need much longer to choose, and after they choose, they're questioning if they made the right choice. İnsanların o çikolatalar arasından çikolata seçmesi daha uzun sürer ve seçtikten sonra da eğer doğru çikolatayı mı seçtim diye düşünmeleri daha çok olur. And the same effect happens with online dating, that there is thousands and 10,000s of people to choose from. Yani online flörtleşme sitelerinde de oluyor bu mesela. Çünkü insanların seçebilecekleri birçok seçenek var. And so the same effect happens basically. Yani bu aynı etki orada da oluyor. Yani but is it healthy or like we know that it's not efficient? So one strategy, if you're really seriously looking for a partner, yani bir strateji şu, eğer bir partnere ciddi olarak bakıyorsanız, is A, to become integrally informed. Birincisi integral olarak bilgili olun. Second, to go on 10 dates. İkinci olarak da mesela 10 tane kişiyle görüşün. And then the next person who is better than one of the 10 you met before, that's the person you want to try a relationship with. Ve next person? Yeah, the 11th person that is better than the 10 before, that's ve bu 10 kişiyle görüştükten sonra 11. kişi, bu 10 kişiden iyi olan 11. kişiyle o işte olmak istediğiniz insandır. And the third thing or the second thing is to ask the right questions up front that go beyond the objectification of the potential ve partner. Çok önemli başka bir şey ise doğru soruları bu ilişkiye başlamadan karşınızdakine sorun. Ki objeleştirmeye gitmeden ilişki, yani bunun da ötesine geçen beklentilerinizi önceden ona söyleyin. And if people follow that kind of strategy, that usually leads to online dating success. Eğer insanlar bu şekilde bir strateji takip ederse, bu dediğimiz 2 ya da 3 maddeyi, bu da başarıya, yani böyle bir yeni platformları kullanarak da başarıya yol açabilir. So it's a tool and it depends on how you use it. Nasıl kullandığınıza göre iyi olabilir. It can also lead to people being serial daters into perpetuity. Ama aynı zamanda da yani hızlı, seri bir şekilde de bir sürü kişiyle tanışmanızı gerektirebilir doğru karara varmak için. Teşekkürler. There's a question over there. Merhaba. Sevgili Martin'le farklı coğrafyalarda büyümemize rağmen kalplerimiz hemen hemen aynı ritimde atıyor. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz.
bunu gördük. We have the same rhythm from our heartbeats, although we have grown up in different geographies, different countries with Martin, and we clearly see that. Aynı dilden konuşuyoruz. We speak the same language. Kendisi az önce bir şey söyledi ama orada kaçırdığım bir şey var mı bilmiyorum. Mutlu ve uzun süreli ilişkilerde kişilerin kendi beklentilerini bilmesi ve aynı dünyadan konuşan insanlarla ilişki kurması gerektiğini söyledi. So Martin said that people need to speak the same language and they need to be from the same word. You said that before. Burada aşkı nereye koyacağız? Çünkü aşk bu konuştuğumuzun dışında farklı bir şey. Aşk bizim dışımızda oluşan bir şey. Burada aşkı nereye koyacağız? Onun dışında bu seviyeye gelmek için, duygusal bağlılıklarımızdan acı çekerek mi kurtulmamız gerekiyor acaba? First question, where can we put love inside of the same languages or same words? Because sometimes love happens, just like you explained, like with the hormones and everything, unconsciously, you know, like we can't help it to happen. And where can we place this happening of love into the same world issue? Secondly, ikinci soru neydi? Bu seviyeye gelmek için acı çekmemiz yani biz beklentilerimizi biliyoruz. Karşımızdaki kişinin beklentileri de belli. Uzun süreli ve mutlu ilişkinin sırrının bu olduğunu söyledi. Burada biz aşkı nereye koyacağız ama biz bu seviyeye gelmek için daha önce duygusal bağlılıklarımız olmuş ve biz buna aşk demişiz. Aşk demişiz. Buradan geçmemiz mi gerekiyor acaba oraya gelmek için? In order to reach like what you say about like the same words or like with to be like more empathy in that level, do we need to go through all this previous pain and everything in order to reach that kind of understanding of love? Or like where can we put love in it? Like do we like what we call love in our previous experiences is not love in like your way of explaining them, like where can we put these if we can't put love in this first place, and then like how should we reach that point that we all speak the same language and we all have love in our in a relationship? Thank you for a very simple question. Bu çok basit soru için teşekkür ederim. So, as we now know from science, as you said, love is mainly caused through a hormonal release, right, of bonding. Bildiğimiz üzere bilimden ve sizin de dediğiniz gibi aşk yardımcı olabileceğimiz bir şey değil, kendinden olan bir şey, yani aslında hormonların sebep olduğu bir şey. Which follows our deep human need for sexuality, especially in males, and for belonging and safety mainly in females. Bizim derin insani duygularımız aslında hem cinsellik için hem de ait olmak için hem de güvenlik için, özellikle kadınlarda güvenlik, erkeklerde cinsellik için. So that's the universal part, right? Bu evrensel kısmı, yani aşk olarak açıklanan şeyin. Where we all independent of, and when I said language, I mean value systems from different levels of consciousness. Tabii aynı dili konuşmak dediğimde yani aynı değerlere sahip olmak, aynı inanışlar içinde olmak ve aynı bilinç seviyesinde olmaktan bahsettim. And so that part, this falling in love part, has nothing directly to do with our interpretation of the falling in love part. Bu aşık olma kısmının bizim aşık olma kısmını olan yorumumuzla hiçbir alakası yok. And depending on what level of consciousness you are at and your partner is at, the interpretation of the experience of love may be very different. Ve sizlerin, what that means practically, right? How you manifest your relationship. Sizlerin ya da partnerinizin hangi seviyede olursanız olsun, aşık like right after the second, like whatever the level, manifest or enact. An act is actually so like aşkınızı nasıl gösterdiğiniz
ya da yani ilişkide hayata geçirdiğiniz yol aynı olmayabilir. And of course, when we get our heart broken, Ve kalbimiz kırıldığında the relationship doesn't work out because our fantasies, our projections were wrong. Ve ilişki aslında çalışmamaya başladığında, çünkü bizim fantezilerimiz ve hayallerimiz aslında yalan olduğunu öğrendiğimizde, that sometimes leads to growth in consciousness, right? That we don't repeat the same mistakes, falling in love with the same type of person and expect different results. Bizim aynı hataları yapmamıza engel olur. Yani artık aynı türden insanlara aşık olup başka sonuçlar beklemeyiz. Çünkü deney yanıl gibi aslında. And that's a little bit where it would take another half hour to Tabii bunu açıklamak başka bir yarım saat alırdı. explain sort of like the different stages and how they interpret love differently. But just to give two examples, you know, in a mythic sense. Yani mesela 2 tane örnek verirsek, yani farklı bilinç seviyelerinin aşkı nasıl yorumladığını, ama 2 tane örnek verirsek, mitik seviyedeyse mesela. When people fell in love, they probably saw that as some higher power God or some other higher dimension brought us together and we're supposed to Mitik seviyedeki bir insan have children and co-create a life together. şuna inanmak isteyebilir mesela. Biz Allah tarafından bir araya getirildik ve kaderimizde bir arada olma yazıyordu ve birlikte çocuk yapmalıyız diye düşünebilir. And the culture and the religion or the mythic system would assign clear roles of behavior and rules for males and females in such a relationship. Ve kültür, din ya da bu şekilde yani erkek ve kadın ilişkisindeki kadının ya da erkeğin rolünü, partnerin rolünü bu şekilde belirlenir. While modern value system or modern worldview, ama modern bir dünya görüşündeyse mesela, people would know about the hormones. İnsanlar hormonları hakkında bilgi sahibi olurlar. They would have different roles of how they respect each other and what their rights are, right? That females and males have the same rights and responsibilities. Ve birbirlerine nasıl saygı gösterebileceklerini ve erkeklerin de kadınların da farklı sorumlulukları, aynı sorumluluklara sahip olduklarını bilirler böyle bir seviyede. And that ending the relationship is an option if you no longer make each other happy. Ve işte birbirini mutlu edemiyorsanız artık ilişkiyi bitirmelisiniz. Bunu bilirler mesela bu seviyede. So that would be two very different expressions of the same experience of falling in love. Aşık olma deneyiminin, aynı deneyimin farklı iki ifadesidir bu iki seviye. Yani mitik seviyedeki farklı görür, modern seviyedeki de farklı görür ama ikisi de aşık olur. That's why it's important to fall in love with someone who's at the same level, because these value systems, the languages, right, metaphorically speaking, are different at each of these different levels. Bu yüzden de aynı seviyede insanlarla aşık olmanız aslında her şeyi daha da kolaylaştırıyor ve aynı dilden otomatik olarak konuşuyorsunuz. So our unconscious brain that causes the release of the love hormones, bilinç dışımız aslında aşk hormonlarını salgılıyor. Knows nothing about these different levels. Bu farklı seviyeleri bilmiyor tabii ki bilinç dışımız. Discriminating by them, and so we can fall in love with not the wrong person because we always learn something. But if we want to have a sustainable long-term relationship, we want to be with someone at the same level. Yani eğer hiçbir zaman yanlış birine aşık olmuyorsunuz çünkü her şeyden bir şey öğreniyorsunuz, her ilişkiden bir şey öğreniyorsunuz. Ama tabii ki bilinç dışımız o kişiye aşık olduğumuzda evet bunun seviyesi bizimle aynı diye bize söyleyemeyeceği için bu her zaman size bir öğrenme ve gelişme fırsatı veriyor. Is that a good enough answer? Thank you. İyi bir cevaptı. Teşekkür ederim. Okay. So, thank you Our time's up. very much. And if you have more questions, I love to answer questions. I do that
once or twice a week in our newsletter. Eğer daha çok sorunuz varsa bize yollayabilirsiniz. Soru cevaplamayı çok seviyorum ve e-mail yolladığımızda newsletter'ımızda zaten cevaplarını paylaşıyoruz. Sorabilirsiniz. Bize her zaman iletebilirsiniz. So we have a sign-up sheet if you're not on our newsletter yet. Eğer newsletter'ımızda değilseniz buradan kayıt olabilirsiniz. Mailinizi vermeniz gerekir. İsteyenleri zaten aldık ama verebilirim. Yani arkaya sorabilirsin belki olmak istersen. Yok yazmana gerek yok. And our website is integralilişkiler.com. integralilişkiler.com. So you can send your questions in. Oraya da gönderebilirsiniz sorunuzu. Instagram'a da ya da Facebook'a da gönderebilirsiniz. Okay. Teşekkürler. For coming. Geldiğiniz için. Teşekkürler. İmzaya. Şimdi Martin içerideki odada olacak. Kitaplarınızı aldıysanız Martin'e imzalatabilirsiniz. Hemen o çiçeklerin orada oturuyor olacak. Thank you very much.